Bir motor düşünün. Yakıtı benzin değil, pistonu metal değil. İçinde patlama yok. Egzoz yok. Hatta çoğu zaman bildiğimiz anlamda hareket eden bir parça bile yok. Ama yine de iş yapıyor. Bu motorun davranışını yalnızca kuantum fiziği belirlemiyor. Einstein'ın özel göreliliği de işin içine giriyor. Yani parçacıkların çok küçük dünyası ile ışık hızına yaklaşan hareketlerin dünyası aynı makinede buluşuyor. Yüzyıllardır uzay gemilerini, antimadde reaktörlerini, ışık hızına yakın çalışan motorları filmlerde gördük. Ama burada konuşacağımız şey bir warp motoru değil. Zamanı büken bir cihaz değil. Sonsuz enerji makinesi hiç değil. Burada asıl mesele şu. Fizik bize çok küçük ölçekte çalışan motorların bazı koşullarda klasik motordan çok farklı davranabileceğini gösteriyor. Relativistik kuantum motorları daha fazla iş üretebiliyor. Ama bunun karşılığında daha düşük verimle çalışıyor. Yani doğa bize şunu söylüyor. Sana daha güçlü bir itiş verebilirim ama bunun bedelini ödersin. Neden ışık hızına yaklaşan kuantum sistemleri daha fazla enerji çıkarabiliyor ama aynı anda daha verimsiz hale geliyor? Bunu anlamak için önce motor kelimesini yeniden düşünmemiz gerek. Günlük hayatta motor dediğimiz şey enerjiyi işe çeviren bir düzenektir. Arabanızdaki motor yakıtın kimyasal enerjisini tekerlekleri döndüren işe çevirir. Bir buzdolabı da ters yönde çalışan bir ısı makinesi gibi düşünülebilir. Enerjiyi kullanır, ısıyı bir yerden başka bir yere taşır. Klasik motorlarda genellikle gazlar, pistonlar, sıcaklık farkları ve basınçlar vardır. Bir taraf sıcak olur, diğer taraf daha soğuk olur. Sistem bu farktan yararlanır. Doğa sıcak olandan soğuk olana akmak ister. Motor da bu akışı düzenleyip işe dönüştürür. Bu noktada ilk temel kavram geliyor, ısı motoru. Isı motoru sıcak ve soğuk iki ortam arasındaki farkı kullanarak iş üreten sistemdir. İş dediğimiz şey de enerjinin düzenli, kullanılabilir hale gelmiş kısmıdır. Bir ağırlığı kaldırmak, bir pervaneyi döndürmek, bir elektrik akımı üretmek, bunların hepsi iş örneğidir. Ama her enerji işe dönüşmez. Bir kısmı dağılır, bir kısmı ısı olarak çevreye gider. Bir kısmı sistemin içinde kaybolur gibi görünür. İşte verim dediğimiz şey motorun aldığı enerjinin ne kadarını gerçekten işe çevirebildiğini anlatır. En iyi motor bile aldığı enerjinin tamamını işe çeviremez. Bu yalnızca mühendislik eksikliği değildir. Bu termodinamiğin temel sınırıdır. Termodinamik enerjinin nasıl davrandığını anlatan bilimdir. Bize şunu söyler, ısı kendiliğinden sıcaktan soğuğa akar. Düzensizlik artma eğilimindedir ve her motorun aşamayacağı sınırlar vardır. Şimdi bu klasik resmi küçültelim. Pistonları çıkartalım, gaz moleküllerini tek tek düşünelim. Hatta sistemi bir atom, bir iyon, bir elektron ya da küçük bir kuantum osilatörü ölçeğine indirelim. Kuantum motoru dediğimiz şey burada başlar. Kuantum motoru enerjiyi işe çeviren ama çalışma prensibi kuantum kurallarıyla davranan motordur. Çalışma maddesi motorun içinde enerjiyi taşıyan temel sistemdir. Klasik motorda bu bir gaz olabilir. Kuantum motorda ise bir atom, bir iyon, bir elektron, bir spin sistemi ya da yapay olarak kontrol edilen küçük bir kuantum yapı olabilir. Kuantum dünyasında enerji sürekli bir merdiven gibi değil, basamak basamak davranır. Bir atom her enerjiyi alamaz. Belirli enerji düzeyleri vardır. Sistem bir basamaktan diğerine geçer. Bu basamaklar arasındaki farklar motorun ne kadar enerji alıp verebileceğini belirler. Burada da ikinci kavram devreye giriyor. Otto çevrimi. Otto çevrimi klasik içten yanmalı motorların temel fikridir. Sıkıştırma, ısı alma, genişleme ve ısı verme gibi aşamalardan oluşur. Bunu bir araba motorundan biliyoruz ama kuantum Otto motorunda piston yerine enerji düzeylerini değiştirirsiniz. Bir müzik aleti teli var. Teli gererseniz ses incelir, gevşetirseniz ses kalınlaşır. Kuantum sistemde de enerji düzeyleri buna benzer şekilde açılıp kapanır. Sistem bazen daha sıkı, bazen daha gevşek bir enerji düzenine sokulur. Sıcak ortamdan enerji alır, sonra bu enerji düzenli işe çevrilir. Ardından soğuk ortama enerji bırakır. Bu hala anlaşılır bir motor fikridir. Küçüktür, kuantumdur ama mantık aynıdır. Sıcaklık farkı, enerji düzeyleri ve iş üretimi. Şimdi sahneye üçüncü oyuncu giriyor. Görelilik. Özel görelilik Einstein'ın ışık hızına yakın hızlarda hareket eden sistemleri açıklayan teorisidir. Bize şunu söyler, ışık hızı sıradan bir hız limiti değildir. Evrenin neden-sonuç sınırıdır. Hiçbir bilgi, hiçbir fiziksel etki ışık hızından hızlı taşınamaz. Bu sınırı hayal etmek için ışık konisi kavramını kullanırız. Işık konisi uzay zamanda neyin neyi etkileyebileceğini gösteren görünmez bir sınırdır. Bir olay düşünün. Bir noktada bir ışık yakıyorsunuz. O ışığın gelecekte ulaşabileceği bölgeler vardır. Ulaşamayacağı bölgeler de vardır. Işık konisi işte bu ayrımı gösterir. Bu yalnızca kozmoloji için önemli değildir. Çok küçük kuantum sistemlerinde de enerji ve hareket kurallarını değiştirir.
Normal hızlarda yani günlük hayatta Newton fiziği gayet iyi çalışır. Bir parçacığın enerjisi hızıyla yavaş yavaş artar. Ama parçacık ışık hızına yaklaştığında tablo değişir. Daha fazla enerji verdiğinizde hız aynı şekilde artmaz. Parçacık ışık hızına yaklaşır ama onu geçemez. Enerji, hız, momentum ve zaman ilişkisi başka bir düzene girer. Momentum bir cismin hareket taşıma miktarıdır. Ağır ve hızlı bir kamyonun momentumu büyüktür. Küçük ama çok hızlı bir parçacığın momentumu da büyük olabilir. Relativistik sistemlerde momentumun davranışı klasik sistemlerden ayrılır. İşte relativistik kuantum motoru dediğimiz şey kuantum kurallarıyla çalışan ama içindeki parçacıkların hareketi görelilik etkileri taşıyan motordur. Bu motorlar laboratuvarda ışık hızına yakın giden gerçek pistonlar değildir. Masa üzerinde duran küçük bir cihazın içinde minik parçacıkları ışık hızına kadar hızlandırıp enerji santrali kurmuyoruz. Daha çok kuantum sistemleri öyle seçiliyor ya da öyle taklit ediliyor ki matematiksel davranışları relativistik parçacıklara benziyor. Evrenin en uç koşullarını doğrudan üretmek zor olabilir ama aynı denklemleri taklit eden sistemler kurabiliriz. Buna kuantum simülasyonu denir. Kuantum simülasyonu bir fiziksel sistemi başka bir kontrol edilebilir kuantum sistemle taklit etmektir. Örneğin bir hapsedilmiş iyon yani elektrik alanıyla havada tutulan tek bir atom doğru lazer darbeleriyle Dirac denklemi gibi relativistik denklemleri taklit edebilir. Böylece masa üstünde parçacık fiziğine benzeyen bir davranış izlenebilir. Dirac denklemi kuantum mekaniği ile özel göreliliği birleştiren temel denklemlerden biridir. Elektron gibi parçacıkları açıklamak için geliştirilmiştir. En büyük sürprizi şudur: bu denklem yalnızca parçacıkları değil, karşı parçacıkları da doğal olarak işin içine sokar. Karşı parçacık bir parçacığın bazı özellikleri ters olan eşidir. Elektronun karşı parçacığı pozitron olarak bilinir. Elektron negatif yüklüdür, pozitron pozitif. Madde ve antimadde fikrinin temelinde bu vardır. Relativistik kuantum motorlarında önemli olan şey şudur: Dirac veya benzeri relativistik sistemlerde enerji düzeyleri klasik kuantum sistemlerden daha zengin bir yapı kazanır. Pozitif enerji durumları ve negatif enerji ile ilişkili durumlar ortaya çıkar. Modern yorumda bu negatif enerji dünyası doğrudan sonsuz bir antimadde denizi gibi alınmaz. Ama matematiksel yapı bize şunu gösterir: relativistik sistemlerin erişebileceği enerji düzeni daha geniştir. Motorun çalıştığı enerji sahası büyür. Bir motorun içindeki çalışma maddesi ne kadar çok enerji düzenine erişebiliyorsa doğru çevrimle ondan çıkarılabilecek iş de artar. Relativistik kuantum motorlarında daha fazla iş çıkmasının nedeni budur. Ama tek neden bu değildir. Bir diğer neden parçacıkların hız ve momentum dağılımıdır. Klasik gazlarda parçacıkların hızları belirli bir dağılıma uyar. Gazın çoğu parçacığı orta hızlardadır. Çok yavaş ve çok hızlı parçacıklar daha azdır. Bu dağılım klasik termodinamikte çok temel bir rol oynar. Relativistik parçacıklarda ise dağılım değişir. Çok yüksek momentumlu durumlar daha önemli hale gelir. Yani sistemin içinde enerjiyi çok güçlü taşıyan durumların etkisi artar. Bu da motorun çevrimi sırasında daha büyük enerji değişimleri üretir. Klasik bir motoru sakin akan bir nehirden enerji alan bir değirmen gibi düşünün. Nehir düzenli akar, değirmeni döndürür. Relativistik kuantum motoru ise aynı nehir yatağında birden daha hızlı, daha yoğun, daha yüksek enerjili akıntılarla karşılaşmak gibidir. Değirmen daha güçlü dönebilir ama suyu kontrol etmekte zorlaşır. İşte bu noktada hikayenin ikinci yarısı başlar. Daha fazla iş çıkması daha iyi motor anlamına gelmez. Çünkü verim başka bir sorundur. Verim aldığınız enerjiye karşılık ne kadar düzenli iş elde ettiğinizi söyler. Bir motor çok yüksek iş üretebilir ama bunu büyük enerji kaybıyla yapabilir. Bir başka motor daha az iş üretir ama aldığı enerjiyi daha verimli kullanır. Relativistik kuantum motorlarının şaşırtıcı sonucu burada ortaya çıkar. Daha fazla iş üretirler fakat verimleri klasik benzerlerine göre düşer. Bu ilk bakışta çelişkili görünür. Daha güçlü motor neden daha kötü verimli olsun? Cevap ışık hızının koyduğu sınırda saklıdır. Işık hızı evrende yalnızca bir hız sınırı değildir. Aynı zamanda sistemin nasıl değiştirilebileceğini de sınırlar. Bir kuantum motorunda enerji düzeylerini açıp kapatırken, sistemi sıkıştırıp genişletirken aslında parçacığın mümkün hareket biçimlerini değiştirirsiniz. Fakat relativistik durumda bu hareket biçimleri ışık konisiyle sınırlanır. Yani motorun enerji alanı büyür ama kontrol edilebilir alanı aynı ölçüde büyümez. Bir odaya daha fazla insan doldurduğunuzu düşünün. Daha fazla insan daha fazla güç demektir. Odadaki bir cismi birlikte itebilirler, taşıyabilirler, hareket üretebilirler. Ama oda çıkışları dar ise herkes aynı anda verimli biçimde hareket edemez. Enerji vardır ama düzenli işe çevirmek zorlaşır. Relativistik kuantum motorlarında olan şey de buna benzer. Sistem daha yüksek enerjili durumlara erişir. Fakat ışık hızının koyduğu neden-sonuç geometrisi bu enerjiyi verimli biçimde düzenlemeyi sınırlar. Burada sıkıştırma oranı fikrine de değinelim.
Klasik motorlarda sıkıştırma oranı motorun çalışma maddesinin ne kadar sıkıştırıldığını anlatır. Sıkıştırma arttıkça çoğu zaman verim de artar. Kuantum ottomotorlarında buna benzer şekilde enerji düzeyleri arasındaki açıklık değiştirilir. Yani sistemin enerji merdiveni sıkıştırılır ya da genişletilir. Normal kuantum motorlarında bu değişim daha doğrudan verime yansır. Relativistik motorlarda ise ilişki zayıflar. Çünkü enerji düzeyleri artık klasik kuantum osilatöründeki gibi davranmaz. Işık hızına bağlı sınırlar sıkıştırmanın etkisini azaltır. Bu mühendislik açısından çok değerli bir derstir. Güç ve verim aynı şey değildir. Daha yüksek güç daha iyi verim anlamına gelmez. Bir sistem hızlı çalışabilir, güçlü olabilir, yüksek iş çıkartabilir. Ama enerji ekonomisi zayıfsa pratik kullanımda sorun çıkar. Burada şu soru sorulabilir. Tamam, parçacıklar ve karşı parçacıklar işin içine giriyor. Peki bu sistem kararlı kalıyor mu? Madde ve antimadde birbirini yok etmez mi? Motor kaotik hale gelmez mi? Relativistik kuantum sistemlerinde pozitif ve negatif enerji bileşenlerinin karışması bazı garip etkiler doğurabilir. Bunlardan biri Zitter-Bewegung adı verilen etkidir. Titrek hareket anlamına gelir. Dirac denkleminin bazı yorumlarında parçacığın konumunda çok hızlı, titreşim benzeri bir davranış ortaya çıkar. Bu pozitif ve negatif enerji bileşenlerinin birbirine karışmasıyla ilişkilendirilir. Bir kamerayla çok hızlı dönen bir pervaneyi çektiğinizi düşünün. Bazen pervane duruyormuş, tersine dönüyormuş ya da titriyormuş gibi görünür. Gerçekte olan hareket ile ölçtüğünüz görüntü arasında karmaşık bir ilişki vardır. Zitter-Bewegung'da kuantum relativistik düzeyde böyle bir sezgi bozucu titreme fikri meydana getirir. Relativistik bir motor için kötü haber gibi görünür. Çünkü motorun çalışma maddesi kararlı davranmazsa çevrim bozulur. Enerji düzeyleri düzenli biçimde kontrol edilmezse motor güvenilir iş üretemez. Burada Dirac osilatörü devreye girer. Osilatör düzenli şekilde gidip gelen sistem demektir. Yaylı bir kütle, sarkaç ya da titreşen bir atomik sistem osilatör gibi düşünülebilir. Dirac osilatörü ise relativistik kuantum kurallarıyla tanımlanan özel bir osilatör modelidir. Bu modelde pozitif ve negatif enerji durumları tamamen başıboş biçimde birbirine karışmaz. Sistem belirli bir matematiksel yapıyla ayrışabilir. Bu yapıya bazen süpersimetrik yapı denir. Sistem içinde iki farklı enerji ailesi vardır ve bunlar rastgele birbirine karışmak yerine belirli bir düzen içinde eşleşir. Bu düzen motorun çalışma maddesinin dağılmasını önler. Parçacık ve karşı parçacık dünyası doğru kontrolle çalıştırıldığında çalışma maddesi kararlı bir termodinamik sistem gibi davranabilir. Enerjinin düzenli çevrim içinde kullanılabilir olması gereklidir. Bir roket motorunu düşünün. Yakıtın çok güçlü olması tek başına avantaj değildir. Yakıtı kontrollü yakamazsanız motor patlar. Relativistik kuantum motorlarında da yüksek enerjili durumlar vardır. Ama onları kontrol eden kararlı bir yapı yoksa motor fikri işe yaramaz. Bütün bu garipliklere rağmen bazı evrensel termodinamik sınırlar hala ayakta kalıyor. Kuantum, görelilik, parçacık ve karşı parçacık durumları, ışık konisi, değişken enerji düzeyleri kuantum relativistik motorlarda etkindir. Fakat iş artmasına rağmen verim azalmıştır. Burada şu açıdan da probleme yaklaşabiliriz. Maksimum güçte çalışan motorlar için bilinen temel bir verim sınırı hala sahnede kalıyor mu? Maksimum güç ne demek? Bir motoru çok yavaş çalıştırırsanız enerjiyi daha düzenli kullanabilirsiniz. Verim artar ama çok az iş üretir. Çünkü çok yavaş çalışır. Bir motoru çok hızlı çalıştırırsanız daha çok güç alırsınız ama sistem dengelenemez ve kayıplar artar. Bu yüzden mühendislikte çoğu zaman motor en yüksek gücü verirken verimi ne olur sorusu gündemdedir. Güç birim zamanda yapılan iştir. Yani ne kadar iş ürettin sorusunun yanına bunu ne kadar sürede yaptın sorusu eklenir. Bir insan bir kutuyu yavaşça kaldırabilir. Aynı kutu daha hızlı kaldırılırsa gücü artar. Ama çok hızlı yapmaya çalışılırsa kolunuz yorulur, kontrolü kaybedersiniz, enerjiyi verimsiz harcarsınız. Motorlar için de benzer bir denge vardır. Klasik termodinamikte maksimum güçte verimi tanımlayan ünlü bir ilişki vardır. Bu ilişki sıcak ve soğuk ortamların sıcaklıkları arasındaki farkla ilgilidir. Sıcak kaynak ile soğuk kaynak arasındaki oran motorun maksimum güçte çalışabileceği verimi belirler. Relativistik kuantum motorlarında ise mikroskobik kurallar değişse de bu maksimum güç sınırı korunur. Sanki doğa bize şunu söylüyor. Küçük ölçekte kuralları değiştirebilirsin. Kuantum yapabilirsin. Relativistik yapabilirsin. Enerji düzeylerini farklı hale getirebilirsin. Ama sıcaklık farkından iş çıkarırken bazı üst ilkeleri aşamazsın. Bu bize termodinamiğin ne kadar temel olduğunu gösterir. Termodinamik ayrıntılardan bağımsız konuşabilen nadir fizik dillerinden biridir. İçeride atom mu var, gaz mı var, elektron mu var, kuantum durumu mu var, bazı genel sınırlar hala geçerlidir. Bu yüzden relativistik kuantum motorları yalnızca bir teknoloji fikri değildir. Aynı zamanda fizik teorilerinin
birbirine nasıl bağlandığını gösteren bir laboratuvardır. Haklı olarak şunu soracaksınız. Bunlar gerçekten yapılabilir mi yoksa yalnızca denklemlerde kalan fikirler mi? Bu motorların tam anlamıyla enerji santrali gibi çalışan uygulamaları bugün elimizde yok. Ama bu fiziği test eden ve taklit eden deneysel platformlar var. İlki hapsedilmiş iyonlar. İyon elektrik yükü taşıyan atomdur. Bir atom elektron kaybederse ya da kazanırsa iyon haline gelir. Hapsedilmiş iyon deneylerinde bu atomlar elektromanyetik alanlarla boşlukta tutulur. Lazerlerle soğutulur, kontrol edilir ve kuantum durumları hassas biçimde değiştirilir. Tek tek parçacıkları kontrol edebilirsiniz. Enerji düzeylerini ayarlayabilirsiniz. Lazer darbeleriyle normalde parçacık fiziğinde görülen denklemleri taklit ettirebilirsiniz. Yani gerçek bir elektronu ışık hızına yakın hızlandırmak yerine bir iyonun kuantum durumlarını öyle düzenlersiniz ki sistem Dirac parçacığı gibi davranır. Bu sayede Klein tünellemesi, relativistik saçılma ve Dirac dinamiği gibi konular laboratuvar ölçeğinde incelenebilir. Kuantum tünelleme parçacığın klasik olarak geçemeyeceği bir engelden geçme olasılığıdır. Bir topu duvara atarsanız geri döner ama kuantum dünyasında parçacığın dalga özelliği nedeniyle engelin öte tarafında bulunma ihtimali vardır. Klein tünellemesi ise bunun relativistik versiyonudur. Bazı durumlarda özellikle Dirac benzeri parçacıklarda engel çok yüksek olsa bile şaşırtıcı biçimde güçlü olabilir. Grafen gibi malzemelerde bu fikir özel önem taşır. Diğer bir platform mikrodalga rezonatörleridir. Rezonatör belirli frekanslarda güçlü titreşim veya dalga barındıran yapıdır. Bu tür sistemlerde dalga davranışı özel olarak tasarlanırsa relativistik osilatörlere benzeyen enerji yapıları taklit edilebilir. Bu deneysel platformlar bize şunu gösteriyor. Relativistik kuantum motorları bugün evlerimize enerji sağlayan cihazlar değildir. Ama onların altında yatan fizik laboratuvarlarda simüle edilebilir ve test edilebilir hale gelmiştir. Toparlayacak olursak relativistik kuantum motorları bize tek bir kazanç sunmaz. Bize bir harita sunar. Bu haritada güç, verim, hız, kararlılık ve kontrol maliyeti aynı anda görünür. Ve haritanın üzerinde çok keskin bir çizgi vardır. Işık konisi. O çizgi bize şunu hatırlatır. Evren enerjiyi cömertçe sunabilir ama düzenli işe çevirmek için kurallar koyar. Daha fazla iş üretmek mümkün, daha yüksek güç üretmek mümkün. Ama her seferinde aynı soru geri dönüyor. Bu enerjiyi ne kadar düzenli, ne kadar hızlı ve ne kadar az bedelle işe çevirebiliriz? İşte geleceğin kuantum enerji teknolojilerini belirleyecek soru bu. Ve bu soru bizi daha derin bir yere götürüyor. Bir motorun sınırı onu yaptığımız malzemede mi saklıdır yoksa uzay zamanın kendisinde mi?